Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Markus Acar. Kanada McMaster Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri okuyorum. Bugün Kanada'nın başkenti olan Ottawa'da düzenlenen Kanada Nükleer Enerji Konferansı'na geldim. McMaster Üniversitesi'nin adına. Kanada Nükleer Enerji Birliği birkaç üniversiteden birkaç öğrenci davet etti. Ayrıca endüstrinin önde gelen liderleri ve şirketleri de burada. Dolayısıyla hem öğrencileri hem de şirketleri birbirine bağlayıp hem staj imkanları olsun, mezuniyet sonrasında iş imkanları, full time iş imkanları olsun. O yönden de fırsatlar sunuyor. Tabii onun dışında şirketler burada standlar kurdu. Kendi çalışmaları hakkında nükleer enerji üzerine veya nükleer enerjiyle alakalı olan herhangi bir çalışmalarını burada diğer şirketlere veya diğer endüstri liderlerine de tanıtıyor, sunuyor. Şu an size kısa bir tur da vermeye çalışacağım. Tabii çok yoğun bir program. Az önce belirttiğim üzere şirketlerin kurdukları standlar ve kendi teknolojilerini, nükleer enerji üzerinde çalışmalarını tanıttık. Daha doğrusu nükleer enerji demek biraz daha kısıtlamış olur çalışmaları. Nükleer endüstri anlamında yaptıkları çalışmaları, sundukları standları görebiliyoruz. Tabii şu an videoda gördüğünüz insanlara kıyasla ben biraz daha genç durabilirim. Belirttiğim üzere endüstrinin önde gelen liderleri, şirket CEO'ları, çalışanları vesaire herkes burada. Oldukça soğuk olan bir şehirdeyiz. Ottawa Kanada'nın başkenti, biraz daha Toronto'ya kıyasla daha kuzey ve doğu tarafında kalıyor. Dolayısıyla soğuğunu iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir şehir. Açıkçası dışarıda eldivensiz 2 dakika durmak bile zor. Kanada'nın en çok bilinen savunma sanayi şirketlerinden biri de burada. Muhtemelen nükleer endüstri anlamında da yaptıkları çalışmaları var. Standların çoğunu sabahtan beri ziyaret ettim, bilgiler aldım. Çünkü benim de bir staj bulmam gerekiyor. Açıkçası nükleer enerji, nükleer endüstride çalışabilecek miyim bilmiyorum ama parçacık fiziği hep ilgi alanım olmuştur. Dolayısıyla parçacık fiziği de nükleer enerjinin bir bölümüne girdiği için nükleer enerjide ilgi alanıma girmiş oluyor. Bilgisayar bilimleri okuyorum. Zaten nükleer endüstri çok geniş bir alan olduğu için, bir bölüm olduğu için fizikten mühendisliğe, mühendislikten bilgisayar bilimlerine birçok alanda da iş imkanı sunan bir sektör. Şu salondan çıkıp biraz daha resepsiyonun olduğu kısma gideyim. Orada yemekler, içecekler falan da vardı. Bu arada ben de bir konuşma yaptım. Yani şu an bu videoyu çekiyorum, paylaşır mıyız, paylaşmaz mıyız bilmiyorum. Benim konuşmam o zamana kadar yayınlanır mı, yayınlanmaz mı bilmiyorum. Birkaç basit ve temel sorular vardı. İşte nükleer enerji hakkında, nükleer endüstriye neden ilgi duyuyorsunuz? İşte kariyer anlamında neyi hedefliyorsunuz? Bazında bazı sorular sordukları kısa bir röportaj vardı. Onu da verdim. Bu arada bu salonun en sonunda bizim meşhur Boston Dynamics'in sarı robot köpeği var, Spot Mini. Onu da size göstermeye çalışacağım. Evet ve Boston Dynamics robotumuzun da yanına geldik. Spot Mini'yi görebiliyorsunuz burada. En son MES Teknoloji Merkezi'nde 2 Spot Mini ile beraber video ve fotoğraflar çekmiştim. Uzun bir zaman oldu, yaklaşık bir yıl oldu. Şu an Spot Mini tekrar önümüzde, karşımızda. Şu an böyle bu şekilde bekliyor.
Robotun yanından ayrılıp ve sonunda 2-3 defadır tekrarladığım şekilde resepsiyon kısmına geçmeye devam ediyorum. Ya da direkt geçeyim ben. Şu an resepsiyon odasının önündeyim. Bayağı kalabalık gözüküyor. Kalabalık olması bir yana gerçekten iyi aşçılar ve güzel bir dizaynla resepsiyon organizasyonu yaptılar. Position, and then like there's a lot of pathways to get into other things too that Arkadaşlar dün akşam standları gezerken, işte bu fuar alanına benzer olan alanda standları gezerken arka manzarayı gösterememiştim. Şu an orayı göstereyim. Bir de gündüzleyin standların nasıl kalabalık olduğunu da tekrardan gösterebilirim. Nuanced stuff, and I'd like to begin, if you don't mind, by just talking about the fact that you are genetically engineered to be giving this talk at this time, right? And it's Öğle arasını da bitirdik. Şu an ise yine konferanslar devam ediyor. Dışarıda da hala standlar kurulu. Ben ise biraz sonra bizim Kanada Nükleer Birliği'nin başkanının yanına gideceğim. Ona kısa bir sorumuz var. Kısa bir soruyu sorup bizim için cevaplamasını isteyeceğim. Hadi bakalım. I think whenever I'm asked the question, why do we need nuclear power to make this energy transition to a net zero future? I go back to my roots as someone who spent most of his career in the renewable sector, working for the solar industry. And what I can tell you is the fact that we've been able to bring the cost of renewables down over these last 20 years has been really, really important. But the reason I switched to nuclear is because I know that there's no one technology that's going to be able to solve all of our issues. Wind and solar, which are intermittent renewables, can perform a certain function, which is important, but then we're going to need to replace that base load power, coal-fired electricity, gas-fired electricity, with something that doesn't emit. And you know, nuclear power is that base load energy that is non-emitting. Nuclear power has an incredibly small life cycle carbon footprint. It's even lower than solar. So when we think about the size of the challenge as we go forward to try to
fuel switch away from fossil fuels over to clean electricity, we know we're going to have to double or triple the amount of electricity generation we currently have in place. We know we're going to have to phase out fossil fuels and then double or triple the amount of electricity generation that we have in place. And we're going to need all of the clean energy technologies to do that. Nuclear playing its part as a baseload source of electricity generation to help support the deployment of more renewables like wind and solar, and then we're going to have to bring in everything else as well, whether it's storage, carbon capture and storage, batteries, hydrogen. This is a big challenge. We're going to need all of it, and nuclear is going to play a very important part. Thank you so much. Nükleer enerji hakkında endişelenen ve nükleer endüstriden de şüphe duyanlar için bu soruyu sorduk ve kendisinin de çok güzel bir yaklaşımla cevap verdiğini düşünüyorum ve söylediklerinin çoğuna da hatta hepsine de katıldığımı belirtebilirim. Videoları kısa part çekiyorum. Dediğim gibi yoğun bir program. Tanışmam gereken çok insan var. Networking gerçekten geniş bu konferansta. Dolayısıyla ara ara kapatıyorum, tekrar çekiyorum. İkinci günün son akşamına arkadaşlar dışarıda bir restoranta geçiriyoruz ve muhtemelen geceyi de burada bitireceğiz. President of CNO, so a couple of quick words, and then he's going to come on soon be on the mayor of Deep River, our host community. Joe, over to you. It's a direction, right? But it's not a forecast. It's open to moving parts, but... Ve arkadaşlar bu son panelle beraber etkinliğin konferansın da sonuna gelmiş olduk. Gerçekten yorucuydu. Çok az uyudum. Az önce konuşmacı yapanlar Kanada'nın bazı bakanlarıydı. Kanada'nın işte hem hükümet hem de eyalet bakanları oluyor. Konuşmayı yapanlar da zaten Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanlarıydı. Onlar da konuşmayı yaptıktan sonra az önce yemeğimizi yedik, öğle yemeğimizi ve biraz sonra Toronto'ya gidecek olan treni alıp eve dönmüş olacağım. Train 59, car 5. Salut monde de l'équipe. Je vous souhaite la bienvenue à bord du train numéro 59 à destination de Toronto, qui s'arrêtera également à Fallowfield, Smiths Falls.